Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz gibi böyle çok cici, yapılışı da oldukça kolay olan bir yaka modeli göstereceğim. Bu modelin çeşitli renklerinden ördüm ben. Çok tatlı bir model. Evet, dilerseniz böyle kordon yapabilirsiniz ya da düğme ilik kullanabilirsiniz. Çeşitli broşlarla kullanabilirsiniz. Evet, tığ işi şöyle bir broş yaptım ben. Şu şekilde arkasına broş iğnesiyle dilerseniz böyle de bir tığ işi çalışmada yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde çok tatlı oldu. Kenar oyası olarak da istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz ya da düz sade olarak da kullanılabilir. Evet arkadaşlar, modeli çok sevdiğim için birkaç rengini çalıştım bu şekilde. Şöyle buna herhangi bir kenar işlemesi yapmadım. Bu şekilde düz olarak kullanacağım. Bu yakalarda kullandığım iplik şöyle orta kalınlıkta bir iplik arkadaşlar. Sanırım Apple yarn diye geçiyordu. Evde kalan iplerden. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ipler. Evet. Şimdi bu üç tane yakayı ördükten sonra acaba ince iplikle nasıl olur diye düşündüm. Bir de onunla deneyim dedim. O da çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Çok zarif bir yaka oldu böyle. Evet. Bunu giysi üzerinde bir görelim. Evet, bakın çok tatlı, çok zarif bir görüntüsü var. Dokusu da çok güzel oldu. Çok yakıştı yani ince iplikte. Bir de şöyle bir broş yaptım. Çeşitli broşlarla kullanılabilir, incili broşlarla. Bunları da üzerine diktim. Ördükten sonra şöyle bir broş yaptım. Arkasında iğnesi var. Dilerseniz şuraya şöyle takabilirsiniz. Ya da şöyle takılabilir. Ya da böyle sade olarak da kullanılabilir. Evet, bu ince olan versiyonda kullandığım iplikte Alize Diva arkadaşlar. Böyle krem, açık krem rengini kullandım. Kullandığım tığlar da bu ince olan beyaz iple, krem iple ördüğümde 2 numara 2 milimetre tığ kullandım. Diğer yakalarda bunlarda 3,5 milimetre 6 numara tığ kullandım. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar yapılışına geçmeden önce eğer videomu izleyip beğenirseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Onu da hemen belirteyim arkadaşlar. Evet, şimdi yapılışına geçebiliriz. Evet. Hem ince versiyonun, ince iplikle yaptığım versiyon hem de kalın iplikle olanın yapılış şekli aynı. Sadece sayıları farklı arkadaşlar. Bu ince versiyonda toplam 27 zincirle başlıyoruz. 6 tane sık iğne, 19 çakma sık iğne oluyor. Şöyle. Şu şekilde örüyoruz. Şöyle. Şuradaki sıra 6 tane sık iğne, geri kalanı 19. 6'ya 19. 19 tane çakma sık iğne şeklinde 25 ilmekten oluşuyor. Bu yaka ise şöyle 5 tane sık iğne, şurası, geri kalanı da 13 tane çakma sık iğne, toplam 18 ilmek ve buna da 20 zincirle başlıyoruz. Evet, şimdi bunun için uygun olan tığımı alıyorum. Kalın olan 6 numara. Hemen başlayalım. 20 zincirle başlıyorum. Elimi sıkmadan 1 2 3 4. Evet, devam edelim. Evet, 20 zincir çektim. Şimdi doluyorum tığıma. Baştan
Bir iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire çakma sık iğne yaptım. Doluyorum. Yanına aynı şekilde doluyorum. Yanına, yani bütün zincirlere sırayla batıyoruz. Evet, sırayla 13 tane sık iğne yapalım, bu şekilde çakma sık iğne. Evet, 13 tane çakma sık iğnemizi yaptık. 13. Şimdi normal sık iğne yapıyorum dolamadan. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi geri döneceğiz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine burada 5 tane sık iğne. Fakat ilmeklerin şuralarına değil, şuralara batıyoruz. Arka tarafına. Şöyle. Tığ işi lastik yaptığımız gibi. 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi burada 13 tane dolayarak yapacağız. 1 doladım. 2 doladım. 3. Evet. Bu şekilde 13 tane yapalım sıra sonuna kadar. Evet, 12 ve 13 sıra sonuna geldim. 13 tane yaptım. Şimdi buradan dönerken bir iki zincirle dönüyoruz. Buradan bir zincirle dönüyoruz. Buradan iki zincir. Döndüm, doladım. Yine bu iki zinciri atlayıp üçüncüye arkadan bu şekilde ilmeğimi yapıyorum. Doluyorum. Doluyorum. Evet. Bu şekilde 13 tane yapacağız. Buraya gelince 5 taneyi sık iğne yapacağız. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, yakamızı ördük bu şekilde. Şuraya geldim. Evet, ben toplam 76 sıra ördüm arkadaşlar. Bunu ne büyüklükte olmasını istiyorsanız o kadar sıra örebilirsiniz. Küçük çocuklar için hani aynı sayıları uygulayarak yakayı örebilirsiniz. Sadece şu ördüğünüz sıra sayısını daha küçük yapacaksınız. Mesela diyelim çocuğunuz 3-4 yaşında, şu kadar bir miktar örüp çocuğunuzun boynuna böyle takın. Eğer düzgün geliyorsa, hani boğazını sıkmayacak şekilde burada kesebilirsiniz. E, Onun için her yaş grubuna uyarlanması da oldukça kolay bir model. Sadece burada ördüğünüz sıra sayısını eksilterek daha az sıra sayısı örerek yakanın büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Evet, benim bu ördüğüm uzunluğu vereyim, genişliği, hani yetişkin için uygun büyüklük oldu. Şöyle ölçmeye çalışayım. Tam net olarak 1-2 santim fark edebilir ölçmeden dolayı. Evet, şöyle ölçtüğüm zaman bakın 47 santim, 47-48 santim geliyor. Siz ama daha sıkı ya da daha böyle gevşek bir yaka yapabilirsiniz. Onu da kendi boynunuzda ölçerek bulabilirsiniz. Evet. Şimdi şuraya geldiğimizde şöyle kordon çalışması yapıyoruz. Videonun başında da dediğim gibi, dilerseniz buraya bir kurdele takabilirsiniz ya da düğme ilik yapabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmadan sadece broşla kullanabilirsiniz.
Şimdi kordonumuzu yapalım. Evet arkadaşlar, kordon için böyle elimi sıkmadan 70 tane zincir çekeceğim. Bunun uzunluğunu da gene siz dilediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Evet, 70 zincir çekelim. Evet, 70 zincir çektim. Şimdi birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirin bunu atlıyorum. İkinci zincire böyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sık iğne değil, ilmek kaydırma. Hemen yanındakine aldım, kaydırdım. Hemen yanındakine kaydırdım. Hiç dolamıyorum. Evet. Kordonumuz böyle oluşuyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle bakın, hafif bir büzülme oluyor. Şöyle sündürdüğümüzde şu şekilde bakın düzleşiyor. Şöyle sündüreceksiniz. Bakın çok güzel bir kordon oluyor. Şimdi buraya sabitleyelim. Şöyle bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu şekilde şöyle olabilir. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.